Bugün tekrar bahsedecek olursam uluslararası yönetmeliklerden ve içerikten ben bahsediyor olacağım. Berat Denli ekip arkadaşım, inşaat mühendisi ekip arkadaşım, betonarme geliştirmeler, Oğuzcan Hadim de itme analiziyle alakalı eklenen olanaklardan bahsediyor olacak. Dilerseniz yavaş yavaş başlayalım. İçerikten zaten bahsetmiştim. Şöyle uluslararası yönetmeliklerle beraber bir neler geldi versiyon 11'de onlara hızlıca bir değinmek istiyorum. Aslında Türkiye'de bildiğiniz gibi özellikle bizim proje anlamında tasarım ofisleri olarak deneyimli olmamızdan da kaynaklı. Özellikle Dubai, Katar Emirlikleri, Afrika kıtası bu bölgelerde yapılan çeşitli uluslararası projelerde işte büyükelçilikler olabilir, sanayi tipi yapılar olabilir, endüstriyel tesisler olabilir. Aslında Türkiye'den çok fazla proje ofisi özellikle bu bölgelerde çalışıyor ve dünyanın farklı yerlerinde de yine benzer şekilde özellikle çelik için bizim de bildiğimiz kullanıcılarımızdan Amerika'ya proje üreten proje ofisleri de var. Dolayısıyla bu coğrafyada şu andaki özellikle Afrika kıtasında da başlayan bir hızlı yapılanma var. Bununla beraber gelen ihtiyaçlar doğrultusunda aslında biz programa çeşitli yönetmelikleri de dahil etmek istedik. Bu yolculuğa başlarken de ilk hedef tabii ki çok da hem kendi çelik yapılar yönetmeliğimizden hem yeni deprem yönetmeliğimizin konsepti ve mantalitesinden de kaynaklı olarak çok daha aşina olduğumuz aslında Amerikan tabanlı yönetmeliklerle ilerleme fikriyle başladı bu hikaye. Ve günün sonunda Amerikan yönetmeliği Asya 7-16 ile başlayan serüven ilk olarak bunun eklenmesi peşine hem betonarme hem çelik tarafında eleman, birleşim ve aynı zamanda bizim deprem yönetmeliğimizde işte bölüm 7 betonarme elemanlara dair özel şartlar ve bölüm 9 çelik elemanlara dair özel şartların olduğu yönetmeliklerin Amerikan versiyonları olan ERC 341-16 ve ACI 318-19 gibi yönetmeliklerde otomatik olarak programa adapte edildi. Bununla beraber siz aslında çok kolay bir şekilde bu bahsettiğim hem Arap Emirlikleri hem Afrika kıtasında da yoğun olmak üzere farklı projeleri aldığınızda Amerikan tabanlı yönetmeliklerle beraber geçerliliği olan projeleri üretebilir hale gelmiş olacaksınız. Bunlara ek olarak yine Amerikan tabanına mantalite olarak oturan, mühendislik felsefesi olarak oturan farklı ülkelere ait yönetmelikler de şu anda programa eklenmiş durumda. Onlardan da birazdan bahsedeceğim. Neler diye şöyle bir hızlıca bakacak olursak aslında Amerika, Endonezya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Filipinler ve Pakistan'a ait yönetmelikler programa adapte edilmiş durumda. Bunlardan tabii ki Amerikan yönetmenin özel bir yeri var. Ondan ayrıca daha detaylı bahsedeceğim. Ama genel mantaliteyi şöyle düşünebilirsiniz. TBD 2018 TS500 ve Türk Çelik Yapılar Yönetmeliğindeki İDE yapı mantalitesi devam ediyor. Bu yönetmelikler adapte edilirken de yani bu ne demek oluyor? Hem aynı zamanda kullanıcı dostu kolay modelleme yapılabilen bir arayüz geliştirmeye devam ederken bir yandan da yönetmelik tarafında olabildiğince her şartın hesaplandığı, raporlandığı ve raporlarında işte denklemlerin dahil daha net açık verildiği, tabloların olabildiğince sizin kontrolünüze açık, şeffaf bir şekilde mühendislik yargılarını ortaya koyabilmeniz adına tüm donelerin verildiği bir rapor formatıyla devam ediyor. Özellikle Amerikan yönetmeliği tarafında program arayüzünden de inceleyeceğiz birazdan. Analiz ayarları sihirbazı TBD 2018'de olduğu gibi mevcut. Amerika'da bir proje üretilmesi durumu yaşanacak olursa doğrudan yine aynı bizim sihirbazda olduğu gibi online bir şekilde nokta atmanız durumunda ilgili bölgenin spektrumunu hesaplayabilmek adına gerekli tüm ivme değerlerini de parametreleri de program otomatik olarak alıyor. Onun da birazdan detayını göstereceğim. Amerikan yönetmeninde sihirbaz ek bir pencereydi. Sadece onda TBD 2018 dışında sadece Amerikan yönetmeninde bir sihirbaz var. Geriye kalan tüm yönetmeliklerde de
Aynı mantalite sihirbaz mevcut değil ama aynı mantalitede otomatik olarak spektrumların hesabı, işte deprem etkisi altında binaların tasarımı için gereken genel esasların olduğu bölümler, dayanıma göre tasarım, betonarme yapıların tasarımı, çelik yapıların ve çelik birleşimlerinin tasarımı şeklinde her bir madde ve kontrol otomatik olarak oluşturulup raporlanır hale geldi. Uluslararası yönetmelikler diye ülke dışında uluslararası yönetmelikler olarak bir seçim yaparsanız da International Building Code ve Uniform Building Code şeklinde iki kodu da göreceksiniz. Bunların hesap mantaliteleri de tabii ki yine uygun şekilde yapılmış durumda. Raporlamaları da aynı mantıkta ilerliyor. Şimdi entegrasyonunu bizim gerçekleştirdiğimiz ana bölümleri bir özet olarak vermiştim. Şimdi detayına bakacak olursak madde madde neler var diye. Deprem yer hareketi spektrumuyla başlayacak olur isek, zemin sınıfının seçimiyle başlayan bu yolculukta yine zemin sınıfına bağlı olarak parametrelerin otomatik tespiti program tarafından gerçekleştiriliyor. Burada yani yine F tipi zemine bir ayrı parantez açacağız. F tipi zemin içerisinde Amerikan yönetmeninde de diğer yönetmenlerde benzer şekilde burada zemin raporuna ihtiyaç var. Orada parametreler otomatik ve hazır değil. Dolayısıyla parametreleri sizin elle girebileceğiniz şekilde ama kutucuklar hazır ve girdiğiniz parametrelere göre de yatay deprem spektrumunun otomatik hesabı gerçekleştiriliyor. Benzer şekilde düşey deprem spektrumunun otomatik hesabı gerçekleştiriliyor. Bu yönetmeliklerin bazılarında düşey deprem etkisi bir spektrum değil, sabit yükün bir katsayısı olarak gelebilir ya da farklı denklemler devrede olabilir. Bu durumda da ilgili yönetmeliğin maddesi ne ise spektrum ya da sabit yüke bağlı bir değer. Onu otomatik olarak hesaplıyor ve yükleme kombinasyonları içerisinde görebiliyorsunuz. Ve tabii ki yine sizin yaptığınız taşıcı sistem tipine bağlı olarak tasarımını gerçekleştirdiğiniz taşıcı sistem tipine bağlı olarak alınan R katsayısı, bunun dışında dayanım fazlalığı katsayısı veya göreli öteleme artırım katsayıları gibi katsayılar var. Bunlarla beraber aslında tasarım spektrumunun hesabı ve depreme uygun tasarım ilkeleri gerçekleştiriliyor. Deprem etkisi altındaki binaların tasarımındaki genel esaslardan kastettiğimiz nedir? Bina önem katsayısı, risk kategorisi, yine binanın yüksekliğine bağlı olarak gelen çeşitli kısıtlamalar var TBD 2018'de olduğu gibi. Bina kullanım sınıfı gibi düşünebiliriz ama Amerikan yönetmeninde ayrı bir bina kullanım sınıfı şeklinde bildiğiniz gibi bir tablo yok. Doğrudan R katsayısının verildiği tablonun içerisinde bu madde yer alıyor. Ona uygun bir şekilde otomatik olarak hesapları algılıyoruz ve buna göre de aslında sismik tasarım sınıfını program kendisi belirliyor, tespit ediyor. Bunun dışında işte X ve Y doğrultusu için taşıyıcı sistem tiplerinin seçimi, kombinasyonların otomatik oluşturulması, analiz ayarları sihirbazı tarafında dediğim gibi Amerikan yönetmeliği için geçerli sadece ve bu yönetmelik uyardığı şekliyle yine zemin sınıfı risk kategorisi bina önem katsayısı alınıyor. Haritadan lokasyon seçerek online bir şekilde spektral ivme katsayılarını alabiliyorsunuz ve biz buna bağlı olarak yatay ve düşey spektrumları ve sonrasında seçtiğiniz taşıyıcı sistem tiplerine göre de tasarım spektrumunu hesaplıyoruz ve sismik tasarım kategorisine karar veriliyor otomatik bir şekilde. Sismik tasarım kategorisi bizim için neden önemli? Amerikan yönetmeliğinde de benzer şekilde sihirbaz TBD 2018 gibi çalışır. Yani sizin belirli bir yükseklikten kaynaklı binanız sistem olmuyorsa ya da sismik tasarım kategorisinden dolayı olmuyorsa o taşıyıcı sistemi kullanmanıza izin vermiyor. Sihirbaz otomatik bir şekilde kapalı geliyor. Bu şekilde yönlendirici maddeleri de mevcut. Dayanıma göre tasarıma geldiğimiz zaman tüm bu analiz ayarlarından alınan maddeler göz önüne alınarak yine model analizi yapılarak model analizi içerisinde de eşdeğer deprem yükü yöntemine göre kontroller, minimum periyot kontrolü, bunun dışında düzensizliklerin kontrolü, P delta ikinci mertebe,
göreli öteleme değerlerinin kontrolü ve raporlanması gerçekleştirilir ve tüm bu işlemler yapılırken otomatik bir şekilde yine TBD 2018'den de aslında alışkın olduğunuz haliyle gerekli yerlerde dayanım fazlalığı katsayısı ve göreli öteleme arttırım katsayıları hesaba dahil edilir ve raporlar buna göre oluşturulur. Sonrasında geldiğimiz kısım itibariyle projeniz betonarme ya da çelik ya da karma bir yapı olabilir. Betonarme olması durumunda ACI 318-19'a göre yine gerekli kontroller gerçekleştirilir. Nedir bu kontroller diye bakacak olursak da analiz kısmında zaten etkin kesit rigidliklerinin otomatik hesaba katılması, bunun dışında güçlü kolon zayıf kiriş kontrolü, zımbalama kontrolleri, minimum maksimum donatı kontrolleri, maksimum donatı oranı kontrolleri, yine süreklilik düzeyine bağlı olarak değişmekle beraber bölüm 18'de yer alan kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği ve Çıktı benzeri yani gerçekten. tüm kontroller otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. Deprem etki deprem etkisi altında sesim yankı yapıyor. Her kimde açık ise sesini rica etsem kapatabilir mi? Teşekkürler. Deprem etkisi altında çelik yapıların tasarımı C341-16 ve birleşimlerinin tasarımı da yine 358-16'ya göre otomatik bir şekilde gerçekleştirilir. Burada yine kasıt nedir? Bizim deprem yönetmeliğimiz bölüm 9'da bahsi geçen aslında maddelere çok benzer. Tabii ki farklı denklemler ve farklı koşullar, ön koşullar olabiliyor. Bunların tamamı göz önüne alınmış durumda. Süreklilik düzeyine bağlı olarak çelik elemanların ve taşıyıcı sistemlerin kontrolleri. İşte nedir bunlar? Örneğin çelik çapraz narinlik, en kesit koşulu, çelik kiriş yanal tutulluk kontrolü gibi kontroller. Bunun dışında güçlü kolon zayıf kiriş kontrolü, süneklik ve yine en kesit koşullarının kontrolü eleman bazında gerçekleştirilir. Birleşim bazında da geometri kontrolü, dayanım kontrolü ve bunun dışında yine hani aynı mantalitede aslında Türk yönetmeliğine benzer şekilde detaylı birleşim raporu ile yetersizliklerin çözümü için size aslında ipuçları sağlıyor. Denklemler ve denklemdeki hangi parametrenin değiştirilmesi gerektiğini raporlardan çok daha kolay aslında yorumlayabiliyorsunuz. Burada kafa karışıklığı olmasın, geometri kontrolü, dayanım kontrolü dediğimiz kontroller normal çelik yapılar yönetmeliğindeki kontroller değil, deprem yönetmeliği içerisinde verilmiş ekstra kontroller. Moment aktaran birleşimler için özellikle işte 4 blonlu alın levhalı birleşim, rigidleştirilmiş ve rigidleştirilmiş 8 blonlu birleşimler, başlık levhalı blonlu birleşimler gibi birleşimlerde bildiğiniz gibi zaten TBD 2018 bölüm 9'da ek kontroller vardı. Benzer mantalitede aynısı Amerikan yönetmeliğinde de mevcut. Amerikan yönetmeliğine uygun versiyonunda program içerisinde bu şekilde bulabilirsiniz. Şimdi bir proje üzerinden de göstereceğim. Ama şöyle bir bakmak istedim bir yandan hani raporlardan neler var diye. Az önce üstünden geçtiğimiz göreli kat ötelemelerinin sınırlandırılması, düzensizlikler, P delta etkileri gibi etkileri raporlarda detaylı bir şekilde hangi parametreyle nasıl hesaplandı, X ve Y yönü için ya da artı eksi %5 dış merkezlik hikayelerle beraber görebiliyorsunuz. Eleman bazında çelik çapraz kolon giriş, işte güçlü kolon zayıf giriş gibi detaylar. Betonarme tarafında kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliği, kolon kesme güvenliği ve benzeri detayları yine raporlarda bulabileceksiniz. Şimdi bu kısmı hızlıca geçeceğim. Amerikan yönetmeliğinin yani özel bir pencereydi. Bundan sonrasında Endonezya, Tayland, Filipinler, Pakistan yönetmelikleri de programa ekli durumda. Bunlarda sihirbaz mevcut değil. Ancak deprem yönetmeliklerinin gereği olan spektrum, işte yine bina kullanım sınıfı, R katsayısı gibi katsayıların alımı, taşıyıcı sistem seçimi, dayanıma göre tasarımda model analizle beraber göz önüne alınması gereken ekstra işte dayanım fazlalığı katsayısı, göreli öteleme, arttırım katsayısı gibi katsayılar mevcut ise bunlar otomatik işleme alınıyor.
Çelik yapıların, çelik birleşiminin ve yine betonarme yapıların tasarımları otomatik olarak gerçekleştiriliyor. O yüzden her birinden ayrı ayrı hani bahsetmeyeceğim. Dediğim gibi sırayla Endonezya, Tayland, Filipinler, Pakistan şeklinde devam edecek. Bunlara genel böyle bir bilgi vermiş olalım. Her birini sunumda detaylı olarak göreceksiniz tekrar. Şimdi dilerseniz bir betonarme proje üzerinden şöyle bir inceleyelim. Analiz ayarlarıyla başlayalım. 11 versiyonuyla beraber analiz ayarlarına tıkladığınız zaman burada genel ayarlar sekmesinde proje yönetmelik seçenekleri mevcut. Buraya tıkladım. Ülke kısmında şu an şöyle görüyorsunuz. Uluslararası bunu seçerseniz IBC ve UBC 97 şeklindeki seçenek gelecek. ABD, Türkiye, Irak, Endonezya, Dominik Cumhuriyeti, Tayland, Filipinler ve Pakistan şeklinde diğer ülkeleri de görebiliyorsunuz. Şimdi ben ABD'yi seçerek devam edeceğim. Birimler metrik veya imperial olabilir. Next dedim. Sonrasında deprem tasarım yönetmeliği olarak burada zaten seçenekleri görebiliyorsunuz. Ben ASCII 716'ya devam ediyorum. Çelik yapılar için ASD ya da LRF yine Amerikan yönetmeliği seçimi gerçekleştirebilirsiniz. Betonarmede ESA 318 19 ekli. Yük yönetmeliği yine deprem yönetmeliği aynı Amerika tarafında. Rüzgar şu an bu şekilde görüyorsunuz ve yük kombinasyonları yönetmeliği de yine yük kombinasyonları otomatik olarak Amerikan yönetmeliğinden geliyor. İleri dedim, devam ettim. Burada Bulon-Civata tipini yine imperial ya da karışık metrik artı imperial tüm kütüphaneyi görecek şekilde seçebilirsiniz. Benzer şekilde ISO ASTM veya ikisini karışık görebilirsiniz. Donatı sınıfı aynı şekilde TSE veya ASTM. Kesit tipi, çelik kesit tipleri için konuşuyoruz. Avrupa ve Amerikan seçimi yaparak devam edebilirsiniz. Bu şekilde ayarlamaları gerçekleştirdim. Ve bir sonraki sekme aslında Türk yönetmeninden de aşina olduğunuz şekliyle Amerikan yönetmeliği seçenekleri. Burada yukarıda sihirbaz var. Bir de sihirbaza girmeden işlem yapmak isterseniz taşıcı sistem tiplerini seçmeniz için bu şekilde liste halinde girebilir. Bu listeden seçim yaptığınız zaman otomatik bir şekilde taşıcı sistem davranış katsayısı, dayanım fazlalığı, göreli artırım, sistem fazlalık katsayısı gibi dış merkezlik oranı gibi değerlere müdahale edebiliyorsunuz. Yine bina kullanım sınıfında bu şekilde seçebilirsiniz. Şimdi deprem yönetmeliği parametreleri sihirbazına tıkladığımda da aslında burada zemin sınıf hani benzer mantalitede ilerliyor. Sonrasında risk kategorisi ve ona bağlı olarak bina önem katsayısını bina tipinize bağlı olarak seçebiliyorsunuz. Yatay deprem tarafına geldiğimizde yine haritadan nokta seçebilir, online bir şekilde data görebilirsiniz. Mesela buna da bir tıklayalım. Şimdi Türkiye'de kaldığı için önce bir uyarı verdi. Sette. Şöyle hemen herhangi bir yere noktayı attım. Tamam dedim. Online bir şekilde al dediğimde de parametreleri Amerikan veri tabanına uygun bir şekilde aldı. Tüm spektral ivme katsayılarını, periyot değerlerini ve yatay spektrum otomatik bir şekilde oluşturdu. Benzer şekilde düşey spektrum. Sonrasında sismik tasarım kategorisi dediğimiz kategori bizimkinden hani benzer bir tık daha farklı yine STS spektral ivme katsayılarına bağlı olarak hesaplanıyor ve ST1'e göre hangisi daha elverişsizse buradan çıkan. Burada tabii ikisi de bu proje için A çıkmış durumda. O yüzden otomatikman A seçili. Program hesapladı. Bu projede bir bodrum katımız var. Tamam dedim. Gördüğünüz gibi aslında anlatmak istediğim kısım buydu. Otomatik bir şekilde
uygun olmayan bir sistem varsa sizin sismik tasarım kategorinize veya bina yükseklik sınıfıyla alakalı bir kısıtlama varsa tablolarda kendisi seçim yapmanıza engel oluyor. Ben Real sistemle gideceğim ve burada perde ve çerçevelerden olan bir sistem seçtim. Tamam dedim. Bu şekilde tüm ayarları da tamamlamış oldum. Teki spektrumun sayfasında da benzer şekilde spektrum değerlerini zemin sınıfını seçip çarpanını belirleyip müdahale edebiliyorsunuz. Şimdi bir yandan da şöyle bunun daha önce analizi yapılmış tabii. Şimdi ayarları tekrar girdiğim için değişecek mi göreceğiz ama şöyle bir hızlıca rapor alalım. Gerekirse tekrar analiz yapacağım. Bir önceki analizi haliyle yine Amerikan yönetmeliğine uygun bir ayarlama yapılmıştı. Onu da tepede görebiliyorsunuz. Göreli kat ötelemesinin sınır değerine bakacak olursak dediğim gibi burada aslında hesapta kullanılan göreli kat ötelemesi, arttırım katsayısı, bina önem katsayısı ve diğer tüm detayları raporda görebiliyorsunuz, bulabilir ve kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında şöyle bir baktığımda P delta etkileri aynı mantalite dediğim gibi detaylı bir şekilde verilir. Düzensizlik kontrollerinde yine bizden farklı olarak Amerikan yönetmeliğinde 2 tane değer var. Düzensiz ve ekstra düzensiz ya da aşırı düzensiz diye onlara ait detayları bulabiliyorsunuz. Bu şekilde. Ki düzensiz çıkan katlar var bu projede. Ve yine derinme kuvvetiyle tamamlanmış oluyor. Bir de kolon kiriş kesme güvenliğine bakalım. Sonrasında devam ediyor olacağız. Şimdi kolon kiriş birleşim bölgesi kesme güvenliğinde de ilgili elemanlara dair yapılan hesaplarda detaylı bir şekilde kuşatma durumu, işte donatı birleşim bölgesi alanları ve kesme kuvveti üzerinden yeterli gelip gelmediğine dair tüm detayları burada bulabiliyorsunuz. Şimdi ben paylaşımı durdurdum. Sırada betonarme tarafı için Berat arkadaşım size destek olacak. Kendisine sözü bırakacağım. Soruları en son alıyor olacağız. Ben bugün size betonarmede yeni eklenen olanak ve geliştirmelerden bahsedeceğim İLEKET 11 ile beraber. Bodrum perdelerinin toprak ve hidrostatik yükü tanımlama seçeneği artık programda otomatik olarak yapılmakta. Daha önceki versiyonumuzda kullanıcılar bunu manuel olarak hem kombinasyonları hem yükü tanımlamaktaydı. Artık programda girdiğiniz global toprak üst koduna göre hem toprak yükü otomatik olarak tanımlanmakta ve kombinasyonlar da otomatik olarak oluşturulmakta. Tabii ki bunları otomatik olarak tanımladıktan sonra, analizden sonra aynı şekilde bu kombinasyonlara göre toprak yükleri, hesabı, raporları da hem statik dinamik yük kombinasyonları ile beraber perde raporlarında program tarafından sunulmaktadır. Bu konuyla ilgili program üzerinden size gösterimde yapacağım aynı zamanda. Aynı şekilde betonarme programa yine deprem ders hesabı eklendi. Deprem ders hesabına raporlar sekmesindeki deprem yönetmeyi başlığı altından ulaşabiliyoruz. Burada deprem dersi parametrelerini girerek kat diyaframları farklı seviyelerde olsun olmasın veya komşu binanın kod farkı parametresini girerek komşu binayla bırakmamız gereken deprem ders aralığını hesabının artık raporunu alabiliyoruz ve buna göre deprem dersi bırakabiliyoruz. Programda yine TBD'ye 7672'ye göre perdelerde sürtünme kesmesi hesabı yine yapılmakta ve raporlanmakta versiyon 11 ile beraber. Hem kolonlarda ve perdelerde TS500'e göre çizelge 8.1'de belirtilen monolitik yüzey, pürüzlendirilmiş yüzey ve pürüzlendirilmemiş yüzey seçenekleriyle kolon veya perde parametrelerinden bu durumları ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. Analiz yaptığınızda yine perde sürtünme ve kolon sürtünme kesmesi hesabı otomatik olarak raporlar bölümünden elde edebiliyorsunuz. Bodrum perdeleri ve kat perdelerinde kesme sürtünme dayanımı denklem 719'a göre deprem yönetmeliğine göre hesaplanmakta. Bu kısımda yine aynı şekilde program üzerinden göstereceğim.
Yine versiyon 11'de artık yapısal olmayan elemanları etkileyen deprem yüklerini de hesaplayabiliyoruz. Ribbon menüde raporlar kısmından TBD yapısal olmayan eleman kuvvetleri raporuna tıklayarak buradan eleman tipini seçiyoruz. Eleman tipini seçtikten sonra elemanın kütlesini girip bu kütleye e, bu kütleye giriyoruz. Buradaki girdiğimiz eleman tipine göre program zaten otomatik olarak büyütme katsayılarını da buluyor. Tamam'a tıkladığımızda analiz halinde tamam'a tıkladığımızda yapısal olmayan elemana gelen etken yatay yükleri de program artık hesaplayabiliyor. Mesela bir jeneratör koyduğunuz son kata bu jeneratöre gelen deprem kuvvetlerini hesaplayabiliyorsunuz ve jeneratörün döşemeye olan bağlantısını bu deprem kuvvetlerine göre artık yapabilirsiniz. Aynı şekilde duvar objesiyle tanımladığınız duvar elemanlarına da eleman tiplerini seçerek duvarlara gelen deprem yüklerini de programda yine hesaplayabilir ve bunların yapısal olmayan elemanlara etken yatay yükler raporunda elde edebilirsiniz. Programda bir yenilik de kullanıcı dostu yeniliğimizde F4 tuşuyla tarayıcı üzerinden bilgi bankasına erişim. Herhangi bir sekmede programın içerisinde herhangi bir pencerede veya raporda bir sorun yaşadığınızda F4 tuşuna basarak bilgi bankası bulunan ilgili bölümün yardım sayfasına tarayıcı üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede hem daha hızlı bilgiye erişebiliyorsunuz hem de burası online bir platform olduğu için sürekli geliştirilmekte en doğru, en hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabiliyorsunuz bu durumla ilgili. Bu kısımla ilgili yine raporlardaki hata mesajları üzerine tıklandığında bilgi bankasına yardım bölümü yönlendirme olanağı da yine aynı şekilde eklendi. Artık projede hata tespit edildiği raporunda hatanın üzerine tıkladığınızda direkt ilgili bilgi bankası linkine gidebiliyorsunuz. Aynı zamanda projedeki hatalar tespit edildiği kısmına bazı yeni hata mesajları da programda eklendi. Şimdi isterseniz bu kısaca anlattıklarımı program üzerinde de bir deneyimleyelim. Şimdi ilk başta toprak yükü tanımlamayı göstereceğim size çok kısa bir şekilde. Projemizi açtığımızda iki bodrum katı olan asimetrik bir bodrum olan bir yapı görmekteyiz. İlk önce katgen ayarlarına baktığımızda temel seviyesinin eksi 600 santim olduğunu ve birinci bodrum katının kotunun sıfır olduğunu görmekteyiz. Şimdi buradaki toprak perdesinde sıfır kotuna kadar e, katgen ayarındaki global kota göre toprak olduğuna göre buradaki perdelere sıfır kotundaki toprağı etkilememiz için bunun kodlarına girmek durumundayız. Ama buradaki perdelerde farkındaysanız üst tarafta bir perde olmadığı için de diyelim ki buradaki toprak bu üst tarafa kadar devam etmediğini varsayarsak buradaki perde için sıfır girmememiz gerekmektedir. Şimdi ilk başta bütün toprak perdelerini bir hızlıca hepsini seçleyerek yine versiyon 11'de gelen özelliklerden biri bu. Devam etmeyen bodrum perdelerini, su basman perdelerini tek seferde artık hepsini seçleyerek sadece hepsini seçebiliyoruz. Yük eklediğinde direkt e, yük ekle. Bir dakika. Perde toprak yükü dediğinde burada toprak üst kotu global şeklinde bir seçenek geliyor. Dediğim gibi birinci bodrum katı sıfır kotuna kadar toprak olduğunu varsayarsak sıfır giriyorum. Bütün perdeleri sıfır kotu girdim. Buradaki perde yüksekliğine ve kota göre burada direkt toprak yükleri yatay olarak e, perspektif ekranda etkilediğini görmekteyiz. Aynı şekilde buraya da bir yük eklendi. Yalnız bunun kodu şu an global olarak yanlış. Buradaki perde yüksekliğine göre bu perde toprak yükü hesaplandı. Şimdi ben bunu burada bu şekilde analiz yaparsam program hata verecek. Farkındaysanız perdelerde toprak yükü seviyesi hatalı bulundu. Projeyi kontrol etmek ister misiniz şeklinde bir hata mesajı geliyor. Evet diyorum ve mevcut perdelerin kodunu düzeltiyorum. Düzeltmem gereken perdelerin kodu şurada. Pardon. Hızlıca bu perdeleri seçiyorum.
saatlik yükleri değiştir deyip burada bunun eksi 300 santimde eksi 3 metre olarak kodunu, global kodunu tanımladıktan ve analiz yaptıktan sonra farkındaysanız bu sefer bir hata mesajı gelmedi. Direkt analiz başladı. Analiz sonrasında e, perdelere gelen toprak yükleri raporuna da irdeleyeceğiz şimdi. Evet, analizimiz tamamlandı. Şimdi şu iş menüden de bir dakika. Şunu şuraya alayım. Ha. Raporlar, perde raporlarına geldiğinde diğer ekran açıldı. Perde raporlarına geldiğinde içindekiler kısmından toprak yükleri kısmına girdiğimiz zaman burada projede girdiğimiz toprak yüklerini ve toprak yüklerinin girilen perdelerin yüksekliğini, toprak üst kodlarını, sürşarj yükü eklemedik. Eğer sürşarj yükü ekleyerek tonaj bölü metrekare olarak perdelere sürşarj yükü de etkileyebiliriz. Statik ve dinamik yüklerini görebilmekteyiz. Burada gördüğünüz aynı zamanda toprak birim hacim ağırlığı kuru, toprak birim ağırlığı suya doygun ve zemin sınıfı gözüküyor. Toprak yükleri deprem yönetmeliğinin Bodrum perde etkileyen statik zemin basınçlarına göre hesaplanmakta. Bu toprak birim hacim ağırlığı kuru ve suya doygun parametrelerini de analiz ayarlarından temel zemin kısmından değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde yine korozyonlu, korozyonsuz zemin özellikleri, yumuşak sert parametrelerinde buradaki temel zemin kısmından, analiz ayarlarından değiştirebiliyoruz. Programda otomatik olarak dediğim gibi kullanıcı yükleme kombinasyonlarında şuradan beton ve tasarım kombinasyonlarını gördüğünüzde burada hem statik hem dinamik toprak yükleminin de otomatik olarak etkilediğini tasarım kombinasyonlarında görmekteyiz. Bir diğer özellikler bahsetmiştim raporlar kısmında. O da TBD deprem derziydi. Raporlar kısmının TBD deprem derzi kısmına tıkladığımızda analiz sonrasında burada katların yüksekliğini, ortalama deplasmanları görüyoruz. Komşu bina ötemenin yükle seçeneğiyle bir başka modelinizde hesapladığınız modelin buradaki analizli dosyasını seçerek direkt hesaplanan deplasmanlarını alabilirsiniz veya ana bina ölçelemelerini de kullanabilirsiniz. Burada katliamların farklı seviyede seçeneğiyle veya komşu binanın kod farkı parametresini girerek tamama tıkladığınızda deprem derzi hesabı raporu açılmakta. Burada işte asgari ve gereken şeklinde deprem derzi mesafesi gözükmektedir. Bu şekilde program rapor vermektedir. Aynı şekilde bir de yapısal olmayan elemanların kuvvetleri raporundan bahsetmiştik. Arabaya süs gibi. Yapısal olmayan eleman kuvvetleri raporuna tıklayıp buradan yeni eleman ekle dedikten sonra elemanın hangi katta olduğunu seçip eleman tipini seçiyoruz. Diyelim ki bir jeneratörümüz var. Jeneratör seçtik. Buna bir kütle giriyoruz. Diyelim ki 5 ton. Buradaki büyütme katsayıları eleman tipine göre otomatik olarak gelmekte. Tamam dediğimizde yine yapısı olmayan elemana etkileyen yatay kuvvetler raporuyla elemana gelen eşdeğer deprem yüklerini burada X ve Y yönünde görebiliyoruz. Yine burada biraz önce bahsettiğim F1 ile hem deprem yönetmeliği raporunu açtığımda diyelim ki projede hatalar tespit edildiği kısmı açılıyor farkındaysanız. Burada herhangi bir hatanın üzerine tıkladığım zaman tarayıcı üzerinden otomatik olarak bilgi bankasında ilgili başlık açılıyor. Kolon kişi kesme güvenliği sağlamadığı başlığı açılıyor. Buradaki olası çözümleri ve açıklamaları direkt bilgi bankasından hatanın üzerine tıklayarak erişebilmekteyiz. Aynı zamanda programda herhangi bir
kısmında mesela kolon betonarme penceresindeyken F1 tuşuna basarsak yine tarayıcı üzerinden otomatik olarak bir kolon betonarme tasarımı ile ilgili açıklamalar ve aldığımız olumsuzluk hata mesajlarının açıklamalarına erişebilmektesiniz. Programda herhangi bir pencere açıkken F1 tuşuna bastığınızda tarayıcı üzerinden direkt ilgili açıklamalara erişebiliyorsunuz. Şimdi sunuma geri dönelim. Evet, eksen kuvvet sınırında en-max koşulu sağlamayan betonarme kirişlerin kolon gibi boyutlandırılması ve tasarım yapılabilmesi. Kirişlerde eksen kuvvet sorunu en-max yaşadığımız zaman da her zaman yönetmeliğe göre zaten bu koşulu sağlamak zorunda ND 010 ACFCK'dan büyük olmak zorunda. Aksi durumda bu elemanları kolon olarak boyutlandırabiliyoruz. Eğer kirişi en-max'tan kurtaramıyorsak. En-max'tan kurtaramadığımız kirişleri kolon olarak artık programda boyutlandırma yapılabiliyor. Bunun için en-max hatası aldığımız kirişe statik betonarme kısmından PMM tasarımı yap seçeneği işaretliyoruz. PMM tasarımı yap seçeneğinden sonra kurtarmayan eksen kuvvet kiriş raporunda da zaten kiriş eksen kuvvet kontrolü raporunda da burada eksen kuvvetin sınırı üzerinde olan kirişler için PMM oranı kullanarak tasarlanması istenen kirişler şeklinde bir rapor kısmı çıkıyor. Burada PMM oranının kontrolü sağlayıp sağlamadığı, donatı boyutuna, aynı zamanda donatının maksimum mesafesine, donatı oranına kontrollerini yapabiliyoruz. Bunu da raporluyoruz. Eğer buradaki seçeneklerden herhangi biri kurtarmıyorsa zaten o zaman kiriş kolon gibi de tasarlayamıyoruz. Orada ya tasarım değiştirme durumuna yönelmeliyiz ya da bu koşulları sağlayacak şekilde tasarımda iyileştirmeler yapmamız. Programda Excel'e aktar komutuyla kat parametreleri, kat deplasmanları, iç kuvvetler, donantılar ve yükleme durumları ile yükleme kombinasyonlarını direkt Excel'e artık aktarabiliyoruz. Excel'e aktaracak yükleme durumlarını, model analizi, tasarım spektrum durumlarını yükleme kombinasyonları ve katları seçerek yapıyoruz. Bunun için programın sol üst tarafında bulunan IDE logosuna tıklayıp Export Excel kısmına tıkladığımızda Excel'e aktar penceresine ulaşıp buradaki seçenekleri seçerek Excel'e bu sonuçları aktarabiliyoruz. Versiyon 11 ile beraber artık perdeye rigid doğruda bağlanan konsol kirişler ve tek konsol kirişlerde same kontrolü de yapabiliyoruz. Döşeme gerilme kontrollerini A2 A3 düzensizliği seçildiğinde daha önceki versiyonlarda döşeme gerilme kontrolleri otomatik olarak yapılmaktaydı. Artık analiz ayarlarına da bir seçenek ekledik. Düzensizlik seçilmediği durumda da analiz ayarlarından döşeme gerilme kontrolü yap seçeneğini tıklayarak yarı rigid diyafram çözülmesi koşuluyla döşeme gerilme kontrollerini artık yapabiliyorsunuz. Betonarme merdivenlerle ilgili akıllı bağlantıyla ana yapıya otomatik olarak mesleklenme olanağını ekledik. Buradaki merdiven editi statik penceresinden akıllı bağlantıyla ana yapıya mesleklensin seçeneğini tıklayarak merdivenleri akıllı bağlantı ile yapıyla beraber çözüp yapıya meslekleyebiliyoruz. ZF türü için kolay spektrum eğrisi tanımlama olanağını geliştirdik. ZF zemin türü için normalde Excel üzerinden veya metin belgesi üzerinden tanımlanan değerleri programda tanımlayarak zeminde spektrum eğrisi tanımlanabiliyordu. Hem artık bu şekilde tanımlanabiliyor, aynı zamanda direkt sahaya özel davranış analizlerinden elde ettiğimiz FS ve F1 değerlerini direkt analiz ayarları sihirbazından girerek kolay bir şekilde spektrumu tanımlayabiliyoruz. Güzel hemşire. Güzelmiş. Su basman perdeleriyle ilgili yeni olanaklar da ekledik. Yeni su basman perdesi komutu ekledik. Direkt su basman perdesi komutuyla su basmanları çizebiliyorsunuz. Analiz ayarlarında bir su basman ve tüm katlarla devam etmeyen perde seçeneği otomatik olarak geliyor.
Su basman perdesi kolon filizleri için kolon boyuna doğrultusunu bildirme ekin konumuna göre müdahale edilebilme olanağı eklendi. Aynı zamanda betonarme kolonlarda su basman kodu çizimi seçeneği eklendi. Bunları kolon ayarlarından su basman seviyesi kodunu program bulsun veya tanımlı bir şekilde seçebiliyorsunuz. Filiz boyutlarında su basman koduna göre verilmesi gerekli durumlarda filiz konunun ayarlanabilmesi seçeneği de yine eklendi. Burada bindirme konumunu öteleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda su basman perdeleri için ayrı otomatik donatı seçimi olanağı eklendi. Donatı seçiminde artık su basman perdesi sekmesi mevcut. Su basman perdelerinde seçtiğiniz bu donatı seçimlerine göre tasarım yapılmakta. Yine girdiğiniz su işte su basman sistem perdesi şeklindeki durumları da perde tiplerini 3 boyutlu ekrandan farklı renklerde görerek daha iyi bir görselleştirme sağlayabiliyorsunuz. Betonarme tasarımda görselleştirme menüsünde bu şekilde verinizi kontrol edebiliyorsunuz. Geometri kontrolünde boşluk boyutu kontrollerini versiyonu bile geldi. 7.6.9 maddesine göre geometri kontrolünde perde boşluk kontrolleri verilmekte. Bunu geometri kontrolü yaparak perdedeki boşlukların yönetmelere uygun olarak olup olmadığını irdeleyebiliyorsunuz. Radyo temele bağlı kolon ve perdelerin temel ve döşeme uçlarında farklı zımbalama donanımı tanımlama olanağı. Daha önce temelden çıkan kolon veya perdelerde hem temel ve döşeme uçlarında farklı zımbalama donanımı tanımlanamazken şimdi artık her iki uçta da farklı zımbalama donanımı tanımlama olanağı programa eklendi. Betonarme çizimdeki önemli geliştirmelerden kısaca bahsedeceğim. Titreştiren kolonların düşey açının çizimleriyle iyileştirmeler yapıldı. Hem plan çiziminde hem de kolon düşey açında grup bulunması ve kat gruplarının tip kolonların tipine göre buradaki iyileştirmelerle çizimler artık daha tip olarak hem daha az yer kaplayarak çizimleri alabilmekteyiz. Perde grubuna ait parçaların isimde kalıp planının çizimlerde yazılabilmesi seçeneği eklendi. Çizim özelliklerinde ileri ayarlar sekmesinde perde grubları isimlerini yaz seçeneğine göre perde grupları isimleri artık kalıp planında da yazdırabiliyorsunuz veya yazdıramıyorsunuz yani seçenek sizde. Yine perde ve kolonda boyuna don't filizlerini kullanmadan çizim opsiyonu eklendi. Burada boyuna temel filizlerini işte program bulsun temel filizlere ayrı oluştur veya ana donatili aynı yap seçenekleri eklendi. Bunları ister otomatik çizdirebiliyorsunuz isterseniz de ayrı oluşturup veya ana donatilde aynı yapabiliyorsunuz. Askı donatısının uygulama mesafe gösterilmesi için rapor ve çizimlerde programda iyileştirmeler yapıldı. Kolon sıklaştırma bölgesi etkileri temel içinde kolon minimum boyutu kadar devam ettirecek şekilde düzenlendi. Artık kolon etkileri temel içinde kolon minimum boyutu kadar devam ettirilerek çizimler verilmekte. Genel ayarlarda serbest ölçülenme, dış ölçülendirme, iç ölçülendirme olarak ölçülendirme ayarları diyalogda ayrıldı. Her ölçü ayarı için ayrı ayrı ayarlar yapabilmektesiniz. Çizimlerde yazı bulma ve bulunan yazıların tümünü değiştir özelliği eklendi. Yazıları zaten bulabiliyordunuz ama çizimlerde artık tümünü değiştir olarak tüm yazıları tek bir seferde değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde hafta oluşturduktan sonra arka plan rengini değiştirme olanına da programda eklenen bir diğer özellik. Genel olarak yine çizimlerde birçok iyileştirme ve geliştirme yapıldı. Ama önemli diğer geliştirmelerden bahsedecek olursak, perdelerde hasır donatının poz numaraları, konu aplikasyon planı ve perde detaylarına eklendi. Artık hasır donatıların konu aplikasyon perde detaylarını alabiliyorsunuz. Aynı şekilde düşey açımlarda hasır donatının metrajı eklendi. Genel ayarlar diyalogunda ayarları bütün çizim pencerelerine uygulama seçeneği ile ayarları tüm benzer 2 boyutlu 3 boyutlu pencerelerine uygulama olarak değiştirildi. Kalıp iskelesi çizimlerinde katmanlar düzenlendi.
tüm katmanlar standart haline getirdi. Kalıp iskele çizimlerinde katman ayarlarını seçebiliyorsunuz. Döşeme donatı çizimlerinde yine iyileştirmeler, birçok iyileştirme yapıldı. L tipi poligon kullandığı kısa kenar için eline donatan maksimum 25 fi koşul sağlayacak şekilde donatı çizimi eklendi programa. İstinat duvarı çizimini oluştururken seçili objelerin çizimlerinin alınması olanağı eklendi. Ve dairesel kolonların plan detaylarının çizilmesiyle ilgili birçok geliştirme yapıldı. Aynı zamanda betonarme programa daha önce mimari ve çelik programda render alma özelliği betonarme programda yoktu. Versiyon 11 ile beraber İDECEP betonarmede render alma olanağı eklendi. Render'la gerçekçi ve profesyonel görselleri betonarme programı içinde oluşturabiliyorsunuz. Ribbon menü altından araçlar sekmesinde oluştur başlığı altından bu sekmeye ulaşabilirsiniz. Şimdi ben sözlü itme analiziyle ilgili geliştirmelerden bahsedecek, performans itme analiziyle ilgili geliştirmelerden bahsedecek Oğuzcan Bey'e devredeceğim. Daha sonra en sonda topluca sorularınızı alacağız zaten. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Ekranımı görüyorsunuz değil mi? Herhangi bir problem yok. Veya sesim geliyor. Problem yok. Tamamdır. Bugün ben de itme analizinde yapılan değişikliklerden ve performans analizlerindeki değişikliklerden bahsedeceğim. İtme analizlerinde yapılan en temel değişiklikler aslına bakarsanız kullanıcı tanımlı olanakların geliştirilmesi. Mesela bunlardan bir tanesi itme eğrisi istenildiği herhangi bir noktada devam ettirilen kullanıcı tanımlı bir performans noktası ekleme olanağı eklendi. Burada nonlinear itme analizi seçeneklerini görüyoruz. Burada eğer bir tanımlı performans noktası seçer ve buna bir yatay deplasman değeri eklersek bu deplasmana kadar itme analizi gerçekleşiyor. Normalde biz bunu nasıl yapıyorduk? İtme eğrimizle spektrum eğrimizi şu sol alttaki şekilde olduğu gibi belli bir noktaya kadar başlangıç eğrisinin düşeyinde bir noktaya kadar ittirip performans noktamız burası diyorduk ve bu noktadaki plastik dönmeleri biz değerlendirmeye tabi tutuyorduk. Ancak mühendislerin isteğine bağlı olarak işte binanın göçme noktası neresi veya işte bu binanın ne kadar sünek olduğu gibi yorumların yapılabilmesi için burada itme eğrisinde ötelemenin bir kullanıcı tanımlı noktaya kadar itilebilmesi olanağını ekledik. Burada aynı zamanda siz performans noktasının ötesinde bir değer girerseniz bu girdiğiniz değere rağmen performans noktasının tanımlı spektrum eğrisine göre olan durumunu burada şu şekilde görebiliyoruz. Bir diğer kullanıcı tanımlı olanağımızda kolonlarda ve kirişlerde plastik mafsalların elemanların istenildiği noktada tanımlanabiliyor olması. Bu şöyle bir avantaj sağlıyor bize. Şimdi normalde aynı zamanda burada tabii temiz açıklığa göre bir oluşturma olanağı da eklenmiş vaziyette. Burada mesela temiz açıklığa göre oluştur komutunu tıkladığımızda şu sağ taraftaki resimde bir bakalım. Burada normalde eğer temiz açıklığa göre oluşturmazsak şu mouse'la gösterdiğim bölümdeki gibi kolonların alt ucunda ve üst ucunda plastik mafsallarımız oluyor ve ona göre bir plastik dönme hesaplıyoruz. Ancak temiz açıklığa göre oluşturduğumuz zaman burada eğer şu sol taraftaki kolonda olduğu gibi bir su basman perdesi varsa veya burada yüksek bir yani kiriş varsa bu kirişin yüksekliğinin tam bu yüzeyinde bu kırmızı çizgilerle gösterdiğim noktalarda plastik mafsallar oluşuyor ve plastik dönmeler bu noktalarda hesaplanıyor. Aynı zamanda burada istediğimiz herhangi bir noktaya da tanımlı plastik mafsal noktası da ekleyebiliriz. Onu da birazdan program üzerinde de göstereceğim. Bir diğer olanak ise yine kullanıcı tanımlı yapılabilme olanağı da konsol kirişlerde ve basit mesnetli ki bu basit mesnetli kirişlerden kastım aslında iki ucu da kirişe gelen döşemenin de bir parçası sayılabilecek olan şu tip kirişlerden bahsediyoruz. Bunlarda plastik mafsal oluşturup oluşturmama seçeneği bir seçenek haline getirildi. Şimdi bu niçin önemli? Bu şu yüzden önemli. Şimdi normalde bu sağ tarafta yukarıda gördüğünüz şekil zaten doğrusal performans analizi sonucu programdan alınmış. Burada zaten biz konsollarda veya talih kirişlerde bunu göz önüne almıyorduk. Ancak burada
Nanner itme analizinde de artık bu göz önüne alınmama gibi bir seçenek eklendi. Bu şu bakımdan faydalı. Şimdi normalde bunu yönetmelik üzerinden göstereyim. Yönetmelikte şöyle bir maddemiz var. İkinci kirişler hariç olmak üzere kirişlerin %35'inin ileri hasar bölgesine geçmesine izin vermesi gibi bir durum söz konusu. Bunu ekstradan kontrol edebilmek amacıyla bu olanak eklendi. Şimdi neden bu bir opsiyon? Çünkü itme analizlerinde her zaman yatay yükler etkisi altında bir plastikleşme olmayabiliyor. Bazı zamanlarda düşey yüklerden kaynaklı da bir plastikleşme oluyor. Eğer siz bunları doğrusal kabul ederseniz bu plastikleşmeyi bu konsollarda veya tali kirişlerde göremezsiniz. Özellikle bu yeni yapılan binalar için yeni yapılan binalarda düşey yüklerden kaynaklı plastikleşmeye bildiğiniz gibi izin verilmiyor. Dolayısıyla burada bunları görebilmek adına bunlardaki mafsalları oluşturup bu plastik mafsalları eğer bir akma varsa onu görebilirsiniz veya da bu performans analizinden bunları çıkartabiliriz. Onu da şöyle program üzerinde isterseniz göstereyim. Şimdi onu yaparken şöyle basit bir projem var. Hem bir tali kirişim var hem de şu şekilde kolonlar var, kirişlerim var. Şu şekilde kolona 2 kez tıkladığım zaman performans analizi sekmesinde bunu otomatik dersem üst ve alt noktalarda oluşturacak bunu. Bunu temiz açıklığa göre oluştur dediğim andan itibaren artık plastik mafsalımı şu noktada oluşturuyor. Diğer taraftan diğer kolonda da temiz açıklığa göre oluşturmayalım ki karşılaştırabilelim. Şimdi bazı durumlarda kullanıcı tanımlı plastik mafsal için de şöyle bir şey kullanabiliriz. Örneğin onun için de şu kirişi ele alalım. Bakın burada şöyle bir tali kiriş söz konusu. Bu tali kiriş buraya bir tekil yük gibi etki edebiliyor. Bunun etkisini görebilmek adına ben şurada tam ortada bir plastik mafsal tanımlayabilirim. Bunu nasıl yapacağım? Öncelikle bir 0 noktasında, bir noktasında, bir de 0,5 bir noktasında tanımlıyorum. Bu kirişin oranına göre. Yani 1/3 birlik kısmında ise plastik mafsalın ben bunu 0,33 gibi bir değer yazacağım. Tamam diyorum. Artık plastik mafsalım da bu noktada tanımlanmış oldu. Şimdi bir itme analizi yapalım. Ben burada kolay olması açısından hem iterasyonu da hem de tek bir yönde yapıyorum. Şimdi bu itme analizini yaptıktan sonra plastik mafsallarımızı bir inceleyelim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi burada artık kirişin yüksekliği kadar bir payda bıraktı bunu. Burada da herhangi bir su basma perdesi vesaire olmadığı için de bir plastik mafsal tanımı olmadı. Kirişim için de bakın ortada da bir plastik mafsal tanımlamıştık. Burada öyle bir tanımlama yok otomatik olduğu için ama burada yapabiliyorum. Burada herhangi bir plastikleşme olmamış. Yani bu doğrusal çalışıyor. Herhangi bir plastikleşme durumu söz konusu değil. Ancak yeniden bunu görebilirim. Bu noktada bir şey daha belirteyim. Bu tanımlı plastik mafsal noktasını. Şimdi normalde itme eğrimizde gördüğünüz gibi artık performans noktasına göre ittiriyoruz yapıyı. Ama modal kapasite eğrisinde bu performans noktası da biraz önce söylediğim gibi başlangıç eğrisinden devam eden ve spektrumda kesiştiği noktada uygun dönüşümler yapılarak şurada bir performans noktası etkiyor. Bunların birimleri birbirleriyle aynısı değil. O yüzden aynı değerleri göremeyiz. Ancak bizim performans noktamız 84 milimetre gibi gözüküyor. Şimdi bunu Nanner itme analizi seçeneklerinden tanımlı performans noktasında atıyorum. İşte 120 milimetre gibi daha ötede bir noktada tanımladığımız zaman artık benim itme eğrim daha ileri bir noktada olacaktır. Aslında performans noktam burası ama ben eğriyi daha ötede bir noktaya kadar ittirdim. Dolayısıyla burada elemanlarımdaki plastikleşmeler de oldukça artmış durumda. Yine benzer şekilde bir başka proje üzerinde gösterirsem bakın burada konsollara oldukça fazla bir proje var. Bu konsolların itme analizine eğer düşeyde bir plastikleşme yoksa illa katılmak zorunda değil. Dolayısıyla bu analizi yapılmış bir projeydi. O yüzden onun üzerinde gösteriyorum. Sadece tek bir katla bakacak olursak bakın burada plastik mafsallar tanımlı değil. Dolayısıyla burada yük aktarımı uygun bir şekilde yapılıyor.
Etkin kestiricilikleri zaten normal kirişlerde olduğu gibi aktarılıyor. Ancak sadece bir plastik mavsal tanımı söz konusu değil. Bu kullanıcı tanımda. Eğer siz burada mesela onu şu projede gösterelim. Bu projede de tali kirişlerde plastik mavsal yoktu. Eğer siz basit mesnetli kirişlerdeki bu iki ucu kirişe bağlanan tali kiriş gibi olan kirişlerde bunu işaretlerseniz ve tamam dediğimiz zaman burada artık şeylerde de bu tali kirişlerde plastik mavsallar tanımlanmış olacaktır. Daha sonrasında itme analizi sonrası biliyorsunuz çeşitli sonuçlar elde ediyoruz. Bu plastik mafsalların dönmesi, bunların sınır değerleri vesaire gibi. Bunların sınır değerlerinin gösterildiği bir oran olarak da gösterildiği bu iskelet eğrileri eklenmiş vaziyette. Aynı zamanda burada hasar durumlarında moment eğrilik bağıntısı üzerine de ekledik. Onu da hemen kısaca şöyle proje üzerinde göstereyim. Şimdi şöyle bir plastik mavsal noktasına tıkladım. Bu plastik mavsala tıkladığımda her bir adımdaki durum gözüküyor burada. Burada da final adımındaki yani performans noktasındaki plastik dönmem sınır değeriyle karşılaştırılmış olarak gösteriyor. Bu kontrollü hasar dediğim kontrollü hasar sınır durumu, bunun da dönme değeri aşağıdaki şuradaki rakamlar. Daha sonrasında bu sınırları aynı zamanda şöyle statik tasarımda kolonun içerisine girersem moment eğrilik bağıntımın içerisinde de rahatlıkla görebilirim. Bu hangi bilgi düzeyi olduğuna göre biliyorsunuz moment eğrilik bağıntılarımız değişiyordu malzeme değiştiği için. Dolayısıyla buradan da hangi eğrilikte hangi elemanın göçtüğünü veya işte şey yaptığını görebiliyorum. Daha sonrasında üst yapı etkileşimli çözüm olanağı eklendi. Bu da bir olanak olarak eklenmiş vaziyette. Yine itme analizi ayarlarının sağ altında temel üst yapı etkileşimini 3 çeşit şekilde yapabiliyoruz. Etkileşimsiz dediğim zaten kolonların alt bölümüne ankastre mesnetlerin tanımlandığı olan sistem. Doğrusal vinkler dediğimizde normal dayanıma göre tasarım yaklaşımında yaptığımız basınca ve çekmeye çalışan yaylardan oluşan zemin etkileşimi denklemi. Doğrusal olmayan da yalnızca basınç etkisi altında çalışan yaylardan ötürü. Yani normalde yaylar biliyorsunuz yani zemin çekmeye çalışmıyor. Dolayısıyla burada çekme etkisinde şeyleri sıfırlayarak, o etkileri sıfırlayarak yapıda daha farklı bir sonuç elde edebiliyoruz. Eğer ki bir çekme durumu söz konusuysa. Ama çoğunlukla biz zaten temellerde kalkma istemediğimiz için bu ikisi eğer herhangi bir çekme durumu yoksa birbiriyle aynı çıkacaktır. Sadece basınç olduğundan ötürü. Onu da şu şekilde yine göstereyim başka bir projemde. Yine aynı projenin bu sefer temelle tanımlanmış hali. Burada itme analizi yapılmış vaziyette. Burada itme sonuçlarını yani üst yapıdaki plastikleşme etkilerinde artık zeminin de etkileşimi göz önüne alınıyor. Hemen son slaytıma da geçiyorum. Bir diğer yenilenen geliştirmelerden birisi de raporlarda, itme analizi raporlarında oldukça yapıldı. Burada biliyorsunuz sadece itme analizi sonuçları veriliyordu. Ancak bu noktada hani doğrusal performans analizine benzer şekilde mevcut eleman bilgileri, işte yapı genel bilgileri, elemanlardaki duvar yükleri, tekil yükler vesaire gibi güçlendirme elemanlarının sonuçları gibi tüm koşullar raporlar içerisinde veriliyor. Aynı zamanda şöyle lifli polimerle güçlendirme elemanı tanımlandıysa bunun sonuçları da oldukça detaylandırıldı. Yani arka planda kullanılan bütün değerler yönetmelikte bahsedilen işte NF, TF gibi işte bunların elastise modülleri birim kısalma değerlerinin tamamı
kesme dayanımlarıyla beraber ve sargı etkisiyle beraber hepsi bu raporlarda belirtiliyor. Aynı zamanda mevcut eleman bilgileri de gösteriliyor. Onun içinde şöyle bir yapım var. Yine bu yapının güçlendirilmiş halini açalım. Kısa olması açısından, zaman almaması açısından analizleri daha önceden yapıp kaydetmiştim. Şimdi bir diğer durumda şu, ben burada çeşitli yerlere güçlendirme perdeleri, mantolu kolonlar ve bazı noktalara da FRP yani lifli polimer tanımladım. Şimdi lifli polimer tanımlanan elemanlarda artık şu şekilde lifli polimerin tanımlandığı plan ekranında gözüküyor. Mesela şu kolonda bir FRP tanımı yapılmış vaziyette. Yine bu kolonda da iki kolonda yapmıştım zaten. Onda da bir FRP tanımlı vaziyette. Burada da bu kirişlerde ve diğer kirişlerde mevcut. Aynı zamanda çeşitli mantolu kolonlar ve güçlendirme perdeleri de var. Ben bunun analizini şu şekilde bütün itme durumlarını yaparak yapmıştım, kaydetmiştim. Biliyorsunuz normal şartlar altında biz itme analizi yaparken bunların hepsini ikincil yönlerin ve ana yönlerin tamamını yapmamız gerekiyor. Ancak hızlı olması açısından ve bir yorum yapma açısından sadece iki ana yönü ilk başta seçebiliyorduk. Şimdi raporlar bölümünden nonlinear itme raporuna tıklıyorum. Seçmeli rapor gibi bir ekran açılıyor karşıma. Burada buradaki içindekiler tüm kısmını seçili halde raporumu oluşturuyorum. Şimdi raporum oluştu. Önceki yapı yerleşim şekilleri, yapı genel bilgileri, döşeme yükleri, kiriş yükleri gibi tüm değerler gösteriliyor. Şuradan içindekilere de bakalım. Mesela mevcut kiriş bilgilerinde burada sargı etkisinin olup olmadığı, işte herhangi bir akma gerilmesi çarpan olup olmadığı gibi sargılı beton mu alınmış, sargısız beton mu alınmış, hangi malzeme girilmiş, etre aralıkları ne alınmış gibi tüm değerler burada gösteriliyor. Aynı zamanda mantolu kolonlardaki manto bilgileri ve donatı bilgileriyle beraber yine güçlendirme perdeleri de burada mevcut. Aynı zamanda burada bir de lifli polimer ile güçlendirme için de raporları detaylandırdık. Burada öncelikle tanımlanan lifli polimer güçlendirme verisi, isimler, işte bunların kalınlıkları, sargı sayısı gibi bunlar zaten default olarak programda tanımlanan değerler. Bu kesme kapasitesi de sargılama etkisi de sonuç değerlerimiz. Kesme kapasitesinde işte betonun ve donatının etkisiyle beraber bir de burada lifli polimerin verdiği kesme kuvveti katkısı mevcut. Onun dışında da burada yeterli yetersizlikte yine kesme burada sadece şey gösteriyor, kayma dayanımını gösteriyoruz. Ancak kiriş süneklik kontrolünde de bu elemanların kayma dayanımlarının arttığını görebiliriz. Daha sonrasında yine bunları biliyoruz zaten itme eğrilerinin ve bu her bir itme analizi sonucu işte performans noktaları, taban kesme kuvvetleri ve kütle katılım olanlarının kontrolü gibi tüm kontrollerde plastik dönmeler zaten yapılmakta. En sonda da yapının performansı belirleniyor. Burada bir de şöyle bir şey eklendi. En az bir ucunda mafsal bulunmayan objeler diye bir bölüm ekledik. Şimdi bu bölümün anlamı şu. Biraz önce demiştik ya bazı konsol elemanlarda veya tali kirişlerde örneğin şunun gibi veya işte şurada şunun gibi elemanlarda plastik mafsal kabulü yapmayabiliyoruz. Burada plastik mafsal kabulü yapmadığımız elemanlarda da hangi uçlarında olup olmadığı rahatlıkla raporlar içerisinde de gözüküyor. Bunun yanında elbette tabii çeşitli hızlandırmalar, işte güçlendirme perdeleri ve mantolu kolonların çizimleriyle ilgili geliştirmeler veya işte bodrum katlı elemanlardaki itme analizlerindeki kütle katılım durumları bunların tamamıyla alakalı çalışmalar da yapıldı. Bunlar da çeşitli şekillerde uygulanmış vaziyette. Teşekkür ederim. Şimdilik sözü tekrardan Nurgül Hanım'a bırakıyorum. Tekrar merhaba.
Kaldığımız yerden devam edecek olursak ben son kısımda çelik yapılara ve birleşimlerine eklenmiş olan yeni olanaklardan bahsedeceğim ve sunumda başlayıp sonrasında yine benzer mantalitede proje üzerinden neler yaptığımıza şöyle bir bakacağız. Versiyon 11 ile beraber rüzgar etkilerini artık TSN 1991 1.4'e göre hesaplayabiliyoruz. Burada analiz ayarlarında da rüzgar yükü kısmında göreceğiniz 4 farklı seçenek mevcut. Yine yönetmeliğin gereği olan farklı sistemler için. Zaten hali hazırda yani cephe iskeleleri için kullanılan bu rüzgar yükü hesaplama şekli yine seçenek olarak en üstte mevcut iskeleler, iletim kuleleri ve benzeri açık yapılar şeklinde bu şekilde bir sisteminiz varsa analiz ayarlarından seçim yapılması gerekir. Yeni versiyonla beraber betonarme yüksek binalarda da burada yükseklikten kasıt diyafram tarafı için diyaframa rüzgar yükü etkileyecek sistemlerde H/D büyük 5 olan yapıların tamamı için yine analiz ayarlarından bu seçimi gerçekleştirdiğiniz takdirde analiz sonucu görüntüleme ekranlarında diyaframlara etken rüzgar yüklerini görebilir. Yine raporlardan detaylarına ulaşabilirsiniz. Çelik yapı tarafına geldiğimizde ise dikdörtgen planlı yapılarda tek eğimli çatıya veya çift eğimli çatıya sahip olması durumuna göre iki farklı opsiyon var. Son iki opsiyonda bu nedenle her ikisi de dikdörtgen yapı olarak göreceksiniz. Bunlardan birinin yine çatı eğimine göre seçilmiş olması gerekiyor. Her iki seçimde de program otomatik bir şekilde dikdörtgen planlı binaların düşey duvarları için gerekli olan rüzgar hesabını yönetmeliğe uygun bir şekilde gerçekleştirir ve sisteme etkitir. Kombinasyonlarda, yüklerde ve kesit tesirlerinde doğrudan bu değerleri görebilir. Raporlarda da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Aynı durum çift eğimli çatıya sahip yapılar için de geçerli. Hem çatı için hem düşey duvarları için gerekli tüm rüzgar hesapları yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılmaktadır. Baktığımız zaman yönetmeliğe uygunluktan kasem bir yandan görsellerde de şu an görmektesiniz. Hem çatı hem düşey duvarlardaki yükleri neye göre yapıyoruz? Dikdörtgen planlı binalar için eğer tek eğimli çatılar için bir hesap yapacak isek çizelge 4, 7.3a ve 7.3b'deki denklemler de bu yine bu bölümdeki denklemlerde kullanılarak hesap yapılır ve analiz sonuçlarından incelemelerini gerçekleştirebilirsiniz. Çift eğimli durumda da bu sefer çizelge ve denklemler tabii ki eğime göre değişiyor. Yine görselde de her bir cephe ve kaplama için durumu görebiliyorsunuz. Hem düşey duvarlarda hem de çatıda gerekli hesaplamalar TSN'ye göre çizelge 7.4a ve b'ye göre otomatik bir şekilde yapılır ve siz hesaplanan sonuçları analiz sistemi görüntüleme seçenekleri yükler kısmından, onun yanı sıra kesit tesirlerinden ve detaylı rüzgar yükü raporundan inceleyebilirsiniz. Betonarme yüksek binalar için analiz ayarlarından seçim yaptıktan sonra analiz yaptığınızda diyaframlara etkileyen yükleri detaylı bir şekilde yine inceleyebiliyorsunuz. Bir diğer buradaki önemli geliştirmelerimizden bir tanesi de çelik birleşimler ve birleşimlerin etkileşimli tanımlanması. Ve aynı zamanda etkileşimli tanımlanmıştır birleşimlerin çizimlere gidildiği zaman nokta detaylarında uygun bir şekilde birden fazla kolonun etrafında olan tüm birleşim kategorilerine göre uygun nokta detayının alınması opsiyonları eklendi. Makası çek birleşimlerinde karma seçeneğiyle beraber özellikle birleşim bölgeleri, mahya bölgesi ve yine alt ve üst başlığın ek birleşim kısımlarında kolaylıklar söz konusu. Yine alın eyvalı ek birleşimini benzer şekilde oluşturabiliyoruz. Şimdi öncelikle şöyle başlayalım. Makas alt ve üst başlık böl komutu nasıl geldi? Normalde programda olan böl komutuyla değil, makasın kendi özellikleri içerisinde yer alan, menüsünde yer alan sekme içerisinde yeni bir şurada gördüğünüz kısım eklendi. Burada kaç parçaya bölmek istiyorsanız alt ve üst başlık için ayrı şekilde ilgili metre ya da santimetre cinsinden yine giriş yapabilirsiniz. Girerek alt ve üst başlığın bölünmesini sağlayabilirsiniz. Sonrasında bu
böldüğünüz başlıklara eğer alım levhalı kirişteki birleşimiyle bir bağlantı sağlamak isterseniz her iki üst başlığı seçerek ya da yine hızlı modda da seçim yaparak giriş gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir diğer ek şekli ise makas alt ve üst başlıkları için makas içi ek birleşimiydi. Burada hani yine bir bölme işlemi söz konusu. Tamamı bulonlu olarak tercih edilmiş. Burada istediğiniz bir elemana kaynaklı girme şansınız da olabilir karma yöntemi seçildiğinde. Bu şekilde ek bölgesini modelleyebiliyorsunuz. Bahsettiğimiz karma kısmı böyle şu dördüncü görselde net bir şekilde görünüyor. Dikme, diagonal, alt veya üst başlıktan hangisi için makas içi iç birleşim mevcut ise içine çift tıklayıp içine girdikten sonra kaynak, bulon ve karma şeklinde 3 alternatifi var. Karmayı seçtiğinizde 1, 2, 3 diye bu elemanların numaraları var. Birazdan programda da göstereceğim. İlgili numarayı yazdığınız zaman o eleman üzerinde normalde kullandığınız birleşim bulonlu ise diğeri kaynaklı, kaynaklı ise de diğeri bulonlu şekilde oluşuyor. Şimdi haç kolon ve birleşimlerine bakacak olursak da haç kolon yine yapı ağacı üzerinden en kesit olarak birleşik en kesit tanımlama kısmında tanımlı kesit oluştur. Birleşik seçeneği içerisinde birleşik I altında bulabileceğiniz bir seçenek olarak eklendi. Yine birleşimleri otomatik olarak berkitmeleriyle beraber geliyor. Burada az önce de bahsettiğim gibi buradaki birleşim girme yönteminiz daha önceki sürümlerden ya da versiyonlardan farklı değil. Hızlı mod veya klasik modda giriş gerçekleştirebilirsiniz. Program etkileşimini otomatik bir şekilde kendisi algılayıp kurgular. Böylece dediğim gibi çakışma ve çelik çizimleri oluşturmada daha az problem ve daha kısa sürede çelik çizim elde etme şeklinde çözüm üretmiş oluruz. Burada farklı birleşimlere tabii moment aktaran birleşimlere şu anda örnekler görüyorsunuz. Guse birleşimi alın Guse başlık levhalı bulonlu, 4 bulonlu alın levhalı veya rigidleştirilmiş 8 bulonlu gibi farklı seçenekleri tamamı için bu durum geçerli. Yani bir ya da iki birleşime özgü bir durum değil etkileşimi. Birleşimlerin etkileşimli modellenmesi tarafında da şimdi burada hani parça parça bahsetmiş olduk ama aslında günün sonunda çok kısa bir özet yapacak olursak moment aktaran kayma birleşimleri, çapraz birleşimleri, kolon temel birleşimleri ve bunların birbirleriyle olan hani farklı düğüm noktalarında birden fazlasının iç içe girdiği durumlarda program otomatik bir şekilde etkileşimi kendisi sağlıyor ve çizimleri buna göre elde edebiliyorsunuz. Ki işte burada hani farklı örnekleri görüyorsunuz. Zayıf eksen için kayma birleşimi ve çapraz birleşimleri. Yine hani zayıf eksende alın levhalı bir kayma birleşimi olması durumunda onun ana levhalarının ve çapraz birleşiminin etkileşimi otomatik olarak yine gerçekleştirilir. Ek olarak çatı stabilite kirişleri ve çaprazları arasında yine sonlarına da uygun şekilde rigidleştiricileri yerleştirilerek uygun geometrileri elde edebilirsiniz. Benzer durum kolon temel birleşimi için de geçerli. Buradaki gördüğünüz tüm birleşimler aslında hani 3 farklı birleşim var. Kolon temel birleşimi, çapraz birleşimi ve berkitme birleşimi şeklinde. Bunların girişleri yapıldığı zaman program otomatik bir şekilde aralarındaki bağlantıları ve kesimleri gerçekleştirmiş oluyor. Çapraz uç birleşimine baktığımızda da yine birden fazla çapraz uç birleşimi ile ilgili ek düzenleme mevcut. Bunlardan bir tanesi ilgili en kesitin başlığının alt bölgesine levhanın alttan kaynaklanması. Özellikle çiftle birleşik kesitlerin kullanıldığı çapraz tipleri için çeşitli modelleme üzerinden geliştirmeler ve kaynakla alakalı ek düzenlemeler gerçekleştirildi. Bunun dışında çapraz uç birleşiminin yine düşey çaprazlarda kullanılması durumunda rigidleştirme levhaları işte gördüğünüz gibi ya da yatayda kullanacaksanız benzer şekilde rigidleştirme levhaları kullanabilirsiniz. Ve son olarak kolon zayıf ekseninde
boru profiller üzerinden bir modelleme gerçekleştirildiyse ona uygun şekilde yine yatay çapraz uç birleşimi olanağı eklenmiştir. Bir diğer ek özelliğimiz gergi çubuklarının analize dahil edilmesi. Tabii daha önce de aslında analize dahil miydi? Evet, ama hani zayıf eksen için göz önüne aldığımız onları bir mesnet olarak kurgulamıyorduk. Yeni program, yeni sürümle beraber bağlı olduğu noktalardan aşıklar için zayıf eksenlerinde aslında bir düğüm noktası görevi görüp bir mesnet görevi teşkil ediyorlar ve bunun sonucunda moment diyagramları ve kesit tesirlerinde tabii ki farklılıklar söz konusu. Hem analiz inceleme ekranlarından, kesit tesirlerinden bunu görebilir hem de raporlardan görebilirsiniz. Tabii bunun en büyük artısı aşıkların tasarımında göz önüne aldığımız için artık çok daha elverişli bir noktadayız. Yaklaşık tabii kesitine göre ve projenin açıklığına ve birden fazla koşula göre değişmekle beraber %2 ile 5 arasında değişkenlik gösterebilen bir katkısı olabiliyordu bildiğiniz gibi gergi çubuklarının. Daha öncesinde güvenli bir noktada kalıyorduk. Artık daha optimum tasarım yapılmasına da bu şekilde olanak sağlanmış oldu. Şimdi bir diğer konu sizlerden gelen yoğun istekle beraber çelik kolonların betonarme döşemeye yük aktarımı ve mesnetlenebilmesi. Bu aslında bir düşey anlamda, düşey taşıyıcı sistem anlamında süreksizliğe sebep olabileceği gibi bu nedenle daha doğrusu sebep olma ihtimali olduğu için aslında dikkatli kullanılması gereken bir özellik olmakla beraber betonarme yapılarının üzerine çelik çatı olan çok fazla projede geometrisinden kaynaklı olarak bir veya iki kolonda bu şekilde döşeme üzerine oturması gereken durumlar oluşabiliyor. Aslında bu sorunu çözmek üzerine yapılmış bir işlem. Tabii ki yine de tüm çelik kolonların döşemeler üzerine girilmesi uygun bir süreksizlik anlamında sıkıntılı bir çözüm olur, uygun bir çözüm olmayacaktır ve bunun yanı sıra tabii aynı zamanda çelik yapının ağırlığının taşıtılması anlamında döşeme kalınlığının ankrajlar için yeterli olup olmadığına bakmakta mutlaka gerekir. Şu an programa betonarme döşeme üzerine çelik kolon girdiğiniz zaman kolon ayağı bileşimine girebiliyorsunuz. Kendisi otomatik bir şekilde düğüm noktasını oluşturup mesnet koşullarını gerçekleştiriyor ve çelik taraftaki yüklerin betonarmeye akmasını sağlıyor ve betonarme döşemenin tabii yarı rigid diyafram çözümü gerçekleştirilmek zorunda. Yarı rigid diyafram çözümü gerçekleştirildiği zaman tasarımında otomatik olarak yukarıdan gelen yani çelikten gelen yükleri aslında kullanmış oluyor. Otomatik bir şekilde dediğim gibi burada projede sesinizi kısabilir misiniz? Teşekkür ederim. Burada dediğim gibi dikkat edilecek husus zorunlu koşullar oluyor geometrik olarak ister istemez sadece çelik çatı çıkan durumlarda. Burada kullanım açısından kritik ancak kullanırken de mühendislik tasarımlarına uygun tüm bu işte düzensizlik, ankrajların kalınlığı, döşemenin kalınlığının buna yeterli olup olmayacağı gibi detaylara dikkat edilmesi gerekir. Size bu dikkat edeceğiniz hususlarda yardımcı olmak üzere de programda yine hem analiz ayarları, görüntü analiz ayarlarında hem analiz sonuçları görüntüleme ekranlarında hem de raporlarda ve betonarme döşeme tasarım ekranlarında tüm detayları yine kontrol edebiliyorsunuz. Zaten bu betonarme döşeme tasarım ekranlarından sorun yaşayıp yaşamadığınızı, çelik koluna bağlı yaşayıp yaşamadığınızı tahmin net bir şekilde anlayabilecek durumda olacaksınız. Şimdi gelin dilerseniz bir de bu detayları bir çelik proje üzerinden inceleyelim. Şimdi şöyle başlayabiliriz. Önce yapı ağacından çelik üzerine geldim. Sağ tıkladım. Tanımlı kesit oluştura gittim. Birleşik seçeneğini seçtim. Birleşik ığ'yı tercih ettim. Açılan ekranda en altta artık istavroz kolon 2x I diye bir seçenek görüyorsunuz. İlk kesiti hep 500 seçtim. Sonraki kesiti de seçtim. Tamam dedim.
Bu şekilde tamamladığım zaman artık Beş yapı tane geçtim. Lazer işlemi falan. Ha? Bir kere geçtim diye. 5 tane geçtim lazer işlemi. Sesleri kapatabilir miyiz rica etsem? Şimdi yapı ağacında isimlendirme olarak şöyle görüyorsunuz bu enkesiti. H500B ve H400B şeklinde artık otomatik bir şekilde eklenmiş oldu. Hatta şimdi bu projede yok, projeyi kenardan birazcık bozacağız ama hemen bu kesiti seçip bir 4 kolon 1 kolon 4 kirişle beraber etkileşimli birleşimin nasıl olduğuna da hızlıca bir bakalım. Şöyle geldim, birleşim tarafına gittim. Rigidleştirilmiş 4 blon birleşimi tercih ettim. Şimdi hızlı modda ben giriş yapıyorum. Kendisi otomatik bir şekilde program algıladı. Bir de şöyle bir zoom yapacak olursak gördüğünüz gibi ara berkitme levhaları kendisi geometriye uygun yerleşti. Kolon gövdesine ve başlığına uygun geometri ve kesimlerle kaynaklandı. Bu şekilde aslında etkileşimli birleşim girişi de oldukça hızlı bir şekilde sağlanabiliyor. Şimdi gelin dilerseniz bir de bu projeyi diğer detaylar için inceleyelim. Rüzgar yükleriyle geri dönelim. Başlayalım. Gördüğünüz gibi bu yapı planda dikdörtgen alana sahip olan bir yapı. Bu nedenle rüzgar yüküne geldiğimiz zaman ve çift eğimli rüzgar yüklerinin kaplamaları etkilediği çift eğim çatılı dikdörtgen yapı şeklinde bir seçim yapıldı. Analizi daha öncesinden ben yine hızlı olmak adına gerçekleştirmiştim. Analiz sonucunu hemen incelemek istersek de yükler kısmından yük tipi kaplamaya etken rüzgar yükleri, aşağıda da kombinasyonda artı eksi hem x hem y için artı eksi ve onların çift durumlarını görebiliyorsunuz. Bu şekilde etken yükleri detaylı bir şekilde inceleyebilir. Gerekirse ekran görüntülerinin raporlarınıza ekleyebilirsiniz. Zaten detaylı rüzgar raporunda aslında tüm bu detaylar var ama görsel olarak da bu şekilde ekleme şansınız da var. Şimdi kesit tesirlerine geldiğimiz zaman yine yükleri inceleyebiliriz burada. Burada bir diğer hani konu olan aslında aşıklardan şöyle bir bahsetmek istiyorum. Ama tekrar önce bir kurgulayıp analizini gerçekleştirelim. Gergi çubuğu tanımlı. Birinde tek, diğerlerinde çift tanımlanmış. Bunu da çifte çevireceğim müsaadenizle. Hızlıca bir analiz yapacağım. Gördüğünüz gibi aslında ara bölgede aşıklar için bunun mesnet görevi de gördü gergi çubukları ve ona göre bir moment diyagramı elde edildi. Bunu tabii ki rapordan da hani karşılaştırmalı olarak bir de gergi çubuklarını çıkartıp bakmak gerekir tabii. Raporlardan da çok rahat bir şekilde görebileceğiz. Hani artık çok daha kolay oranlardan çok rahat bir şekilde tasarım sonuçlarında yeterli kesitleri elde edebiliyorsunuz. Dediğim gibi zaten bu ortalama %2 ile %5 arasında bir farklılık olarak yansıyabilecek tasarıma bir etki.
Birleşimlerin etkileşimli tanımlanması durumu için burada birden fazla örnek var. Şimdi onları da hızlıca sizlere göstermek istiyorum. Görsellerde de gördüğünüz hani bir güçlü eksende kolon kiriş bağlantısı alanı evalı bir ek. Ona yaklaşmış bir çapraz. Yeterince yakın mesafede olduğu zaman yani siz bir ek santriste vermediğiniz durumda otomatik olarak kendisi alınma evasıyla çapraz birleşiminin de geometrisini düzeltir ve bu şekilde bir kaynak atımı gerçekleştirir. Aynı şekilde yine berkitmelerle beraber kayma birleşimi ve çapraz birleşimlerinde bu şekilde uygun geometriyi elde edebiliyorsunuz. Bunun bir başka işte alternatifi mesela Mahya bölgesi için şöyle bir bakalım. Yine alın evalı kirişteki ona ait rigidleştirme ve berkitmeler ile çaprazlar bu şekilde. Bunlara ek bir işlem ya da bir tamlama yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi hani o yüzden tekrar tekrar defalarca göstermiyorum. Birleşimi normalde bildiğiniz yöntemle girmeye devam ediyorsunuz aslında. Herhangi bir farklılık yok modellemesinde. Program otomatik bir şekilde ilgili kaynakları ilgili yerlere atmış oluyor. Çelik tarafıyla alakalı da aslında genel olarak eklenen hani, vurgulayacağımız kısımlar. Bunlar da tabii bir de çizimlerinde hızlıca şöyle bir gösterelim. Çizimi geldiği zaman da noktalara bu detaylarda artık etkileşimli birleşimle beraber çiziminde ilgili kolon üzerine mesela 3 yönde de birleşim var. Toplu bir şekilde görebiliyorsunuz. Benzer hem kolonaya hem çapraz ve berkitmesi ve uygun şekilde kesilmiş halleriyle bu şekilde detaylarını elde edebiliyoruz.